Amerika'ya gelmeden önce çoğumuzun aklında belli hayaller oluyor. Daha iyi bir hayat, daha fazla fırsat, daha düzenli bir sistem, belki daha fazla özgürlük, belki de daha fazla para. Ve dürüst olmak gerekirse Amerika gerçekten bazı konularda insanlara çok büyük fırsatlar sunabiliyor. Ama burada yaşadıktan sonra insanların çok büyük bir kısmının hissettiği başka bir şey daha var. Ve bu konu çok fazla konuşulmuyor. Çünkü insanlar genelde başarılarını gösteriyor, iyi yanlarını paylaşıyor, güzel taraflarını anlatıyor. Ama işin görünmeyen tarafını çok ama çok az kişi konuşuyor. Yalnızlık. Ama bu normal bildiğimiz yalnızlık değil. Kalabalığın içinde yalnızlık. İnsanların arasında yalnızlık. Her gün yüzlerce araba görüp, yüzlerce insan görüp bazen gerçekten konuşabileceğin kimsenin olmaması. Ve bugün bu videoda Amerika'da insanların çok yaşadığı ama çok az konuştuğu o tarafı konuşacağız. Özellikle yeni gelenler ya da Amerika'ya gelmeyi düşünen insanlar için bu video gerçekten çok önemli. Çünkü bazen insanlar sadece şunu duymaya ihtiyaç duyuyor. Bu duyguları yaşayan tek kişi ben değilmişim. Bu gerçekten çok önemli. Hazırsanız harika bir videoya başlıyoruz. Bence Amerika'daki yalnızlığın en büyük sebeplerinden biri şu. İnsanlar gerçekten çok yoğun yaşıyor. Ve bu yoğunluk bazen dışarıda tam anlaşılamayabiliyor. Çünkü sosyal medyada herkesin sadece güzel tarafını görüyorsunuz. Ama günlük hayatın içine girince şunu fark ediyorsunuz ki buradaki insanlar sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyor. Sabah çok erken kalkıyorlar benim gibi. Uzun yollar gidiyorlar, işe gidiyorlar, trafikle uğraşıyorlar, eve geliyorlar, yemek hazırlıyorlar, ertesi günün planını yapıyorlar. Ve bunlardan sonra gerçekten birçok insanın artık enerjisi kalmıyor. Mesela bazı ülkelerde insanlar ne kadar yorulsa da yine de arkadaşını arayıp dışarı çıkabiliyor. Örnek vermem gerekirse Türkiye gibi. Ama burada ise insanlar bazen cuma akşamı olduğunda sadece sessiz bir ortamda oturmak istiyor. Çünkü fiziksel olarak gerçekten tükenebiliyorlar. Ve ilk geldiğinizde bunu anlamak gerçekten zor olabilir. Özellikle sosyal bir bireyseniz. Çünkü insan ister istemez neden kimse beni aramıyor? Neden herkes bana bu kadar mesafeli? Neden insanlar bu kadar kendi hayatında diye düşünmeye başlayıp duruyorsunuz. Ama zamanla şunu fark ediyorsunuz ki bu çoğu zaman insanların sizi sevip sevmemesiyle alakalı değil. Daha önce de videolarımda bahsettim. Sistem insanları böyle yaşamaya itiyor. Ve dürüst olmak istiyorum. Bazen burada gün bitiyor ve düşünüyorsunuz. Bugün gerçekten kimseyle doğru düzgün konuşmadım diyebiliyorsunuz kendinize. Bu his özellikle ilk yıllarda burada çok yoğun yaşanıyor. Alışma sürecini geçene kadar ondan sonra biraz daha rahatlayabiliyorsunuz. İkinci bölümde ise planlı arkadaşlık var. Amerika'da insanların en çok şaşırdığı şeylerden biri de sosyal hayatın çok planlı olması. Mesela Türkiye'de ya da bizim kültürümüzde daha spontane bir yaşam var. Bir arkadaşını ararsın, dersin ki abi aşağıdayım gel bir şeyler içelim. Ama Amerika'da hayat çoğu zaman böyle işlemiyor. Burada insanlar sosyal hayatlarını bile planlayarak yaşıyorlar. Ve bazen gerçekten bir kahve içmek için bile haftalar sonrasına tarih verebiliyorlar. İlk başta bu durum insanı biraz kırabiliyor, üzebiliyor. Çünkü biz bunu soğukluk, mesafe, samimiyetsizlik olarak algılayabiliyoruz. Ama zamanla anlıyoruz ki bu biraz yaşam temposunun insanları getirdiği bir sistem oluyor. İnsanlar burada zamanlarını koruyarak yaşamayı öğrenmiş durumda. Çünkü herkesin işi var, sorumluluğu var, ödemeleri var, yetişmesi gereken şeyler var ve bazen insanlar gerçekten görüşmek istese bile enerji bulamıyorlar daha önce söylediğim gibi. Bu yüzden Amerika'da bazı insanlar aylarca görüşmese bile hala arkadaş kalabiliyorlar ve arkadaş olabiliyorlar. Bu da bizim alışkın olduğumuz kültürden biraz farklı. Ve dürüst olmak gerekirse eğer ilk başlarda insanın en çok zorlandığı şeylerden biri de Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oluyor. Çünkü bazen kimse beni aramıyor diye düşünüyorsunuz ama aslında çoğu zaman herkes kendi hayatının savaşının peşinde oluyor. Ve bir diğer sebeplerinden biri ise sosyal medya ve gerçek hayat var. Bu gerçekten çok dikkat etmeniz gereken bir nokta. Bence Amerika ile ilgili insanların düştüğü en büyük yanılgılardan biri sosyal medya. Çünkü sosyal medyada da Amerika'da bazen kusursuz hayatlar gözükebiliyor. Herkes çok mutlu, çok başarılı, çok sosyal, çok zengin gibi görünüyor. Ama gerçek hayat her zaman öyle olmayabiliyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Çünkü insanlar genelde hayatlarının en güzel anlarını paylaşıyor. Biz de dahil. Kimse o yalnız hissettiği geceyi paylaşmıyor. Kimse hafta sonu bütün gün evde tek oturduğunu göstermiyor. Kimse bugün moralim çok bozuktu demiyor. Ve özellikle Amerika'ya gelmek isteyen insanlar bazen şunu düşünebiliyor. Burada herkes hayatın şifresini çözmüş.
Cevabı kesinlikle hayır. Burada yaşayan insanların da kaygıları var, stresleri var, mental yorgunlukları var ve bazen sosyal medya insanın psikolojisini gerçekten bozabiliyor. Çünkü sürekli başkalarının en iyi anlarını görünce kendi hayatını eksik hissetmeye başlayabiliyorsun. Özellikle göçmenler için bu çok daha zor olabiliyor. Çünkü bazen yeni bir hayata alışmaya çalışıyorsun. Bir de üstüne sürekli kendini başkalarıyla kıyaslıyorsun. Bu gerçekten senin için çok zorlayıcı olabilir. Bu konuya çok dikkat etmenizi öneriyorum. Diğer bahsetmek istediğim bir konu ise göçmen psikolojisi. Göç etmek sadece ülke değiştirmek değil, aslında bir hayatı değiştirmek. Ve bazı insanlar bunun psikolojik ağırlığını çok geç fark edebiliyor. Çünkü her şey başta heyecanlı geliyor. Yeni ülke, yeni başlangıç, yeni düzen. Ama doğal olarak zaman geçtikçe insan bazı şeyleri özlemeye başlıyor. Aileni, arkadaşlarını, alıştığın düzeni, kendi dilini bile özlüyorsun gerçekten. Ve bazen insan kendini iki hayat arasında sıkışmış hissedebiliyor. Çok doğal. Türkiye'ye dönse artık eski hayatı gibi olmayacak. Ama Amerika'da da hala tam ait hissedemediği dönemler oluyor. Bu duygu gerçekten çok garip ve bunu yaşamayan birine anlatmak bazen çok zor olabiliyor. Mesela bazı günler bir şarkı, bir yemek kokusu, bir Türkçe kelime bile insanın içini değiştirebiliyor. Bazen markette Türkçe duymak bile insanı mutlu edebiliyor. Konuşmasanız bile onun mutluluğunu hissediyorsunuz. Çünkü insan aslında ait hissetmek istiyor. Ve göçmenlik sürecinde en zor şeylerden biri de bu. Yeniden bir aidiyet kurmaya çalışmak. Gerçekleri konuşuyoruz. O zaman biraz da insanların duygularını saklamasını konuşalım. Benim Amerika'da dikkat ettiğim şeylerden biri şu. İnsanlar çoğu zaman güçlü gözükmeye çalışıyor. Çünkü sistem sanki insanlardan sürekli ayakta kalmasını bekliyor gibi. İşe gitmek zorundasın, faturaları ödemek zorundasın, hayata devam etmek zorundasın. Ve bazen insanlar mental olarak çok yorulsa bile bunu göstermemeye çalışıyor. Ben kesinlikle bunun tam tersini yapıyorum. Özellikle erkeklerde bunu çok görüyorum. İnsanlar bazen ben güçlü durmalıyım, ben güçlü olmalıyım, yıkılmamalıyım psikolojisine girebiliyorlar. Çok doğal bunlar. Ama gerçek şu ki bazen insan gerçekten yorulabiliyor. Etten kemikten yaratılmış bir varlığız ve bunu kabul etmek aslında hiç de kötü bir şey değil. Bir insan hayata ona ne verdiğini kabul ederse o hayata daha iyi bir şekilde ilerleyebilir. Kabul etmek ilerlemektir. Hayat size ne verirse kabul edin ve ilerlemeye devam edin. 6. bölümde bahsetmek istediğim sebebi ise Amerikan rüyasının görünmeyen bedeli. Amerika gerçekten fırsatlar ülkesi olabilir ama bazen bu fırsatların bile bir bedeli olabiliyor. Çünkü burada hayat çok ama çok hızlı akıyor. Ve benim hiç sevmediğim şeylerden bir tanesi sistem insanı sürekli daha fazlasını istemeye itiyor. Daha iyi iş, daha iyi maaş, daha iyi araba, daha büyük ev ve bir noktadan sonra insan böyle bir durup düşünüyor. Ben gerçekten mutlu muyum acaba? Yoksa sadece yetişmeye mi çalışıyorum? Özellikle göçmen insanlarda bu baskı çok daha fazla oluyor yerel insanlara göre. Göçmen insanlar buraya geldim, başarısız olamam psikolojisine giriyor. Ve bazen insan bundan dolayı kendine dinlenme izni bile vermiyor. 7. bölümde artık size biraz cesaret vermek istiyorum. Çünkü bunları atmak için bu videoyu yapıyoruz. Eğer bu duyguları yaşıyorsanız şunu bilin ki yalnız değilsiniz. Ve bu süreç aslında sandığınızdan çok daha normal. Belki şu an her şey çok zor gelebiliyor. Belki bazen arabanızda tek başınıza oturup düşünüyorsunuz. Belki bazen doğru karar mı verdim diyorsunuz. Ama inanın bana bu düşünceler birçok insanın aklından tıpkı sizin gibi geçiyor. Bazen gerçekten bazı şeyleri değiştiriyor. İnsan alışıyor, güçleniyor, kendi düzenini kuruyor, yeni insanlar tanıyor. Bazen de bunu atlatamayabiliyorsunuz. Ve bir gün geri dönüp baktığınızda şunu diyebilirsiniz. İyi ki pes etmemişim, iyi ki devam etmişim, iyi ki yarı yolda bırakmamışım. Çok fazla sıkmadan bu videoyu özellikle yalnız hisseden insanlar için yapmak istedim. Çünkü bazen insanlar sadece şunu duymaya ihtiyaç duyuyorlar. Bu duyguları yaşayan tek ben değilmişim. Amerika'nın çok güzel tarafları da var, fırsatları da var, düzeni var, kendini geliştirme şansı var bir kere. Ama ben bu kanalı aslında bu şekilde çevirme sebebim hayatın görünmeyen taraflarını da konuşmadan sadece güzel tarafları göstermek gerçek olmazdı. Eğer siz de benzer şeyleri yaşadıysanız aşağıda
yorumlara belirtebilirsiniz. Belki sizin yorumunuz başka bir insanın kendini daha az yalnız hissetmesine yardımcı olur. Bu gerçekten bizim topluluğumuz için çok büyük bir destek olabilir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Amerika'dan videolar kesinlikle kaldığı yerden devam ediyor. Yaza girdik. Çok güzel böyle eyalet, şehir videoları gelecek. Kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinizi de kanalıma abone etmeyi lütfen unutmayın. Austin, Texas'tan herkese çok selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve şunu bilin ki asla yalnız değilsiniz.